Hepiniz İride kanalına hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Evren nasıl yok olacak? İşte bu konuda size birbirinden ilginç birkaç teoriden bahsedeceğim. İlk teorimiz aslında büyük donma teorisi. Bu teoriye göre evrenin sürekli genişlemeye devam edeceği ve sonunda tüm yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin birbirinden uzaklaşarak soğuyacağı bir senaryodur. Bu teoriye göre ise evrendeki tüm enerji ve madde giderek daha ince ve seyrek bir hale gelecek. Sonunda yıldızların yakıtları tüketecek ve kara deliklere dönüşecek. Diğer teorimiz büyük çöküş teorisi. Büyük çöküş evrenin genişlemesinin bir noktada durarak tersine dönmesi ve sonunda tüm madde enerji tek bir noktada toplanması teorisidir. Bu senaryoda evren başlangıçtaki büyük patlamaya benzer bir şekilde tüm maddeyi geri çekerek yoğun ve sıcak bir durumu geri döner. Bu olay belki de yeni bir büyük patlamaya yol açarak bir tür döngüsel evren modeli öne sürülebilir. Diğer teorimiz büyük yırtımı teorisidir. Büyük yırtımı teorisi evrenin genişlemesinin hızlanarak devam edeceği ve sonunda evrendeki tüm yapıların atom parçacıklar seviyesine kadar yırtılacağı bir senaryodur. Bu teori karanlık enerji olarak bilinen gizemli bir kuvvetin etkisi altında gerçekleşir. Karanlık enerji etkisi o kadar güçlü hale gelir ki galaksileri, yıldızları, gezegenleri hatta atomları bile parçalarına ayırır. Çok korkunç bir teori değil mi? Diğer teorimiz ise büyük değişim teorisi. Büyük değişim evrenin genişlemeye ve büzülme döngüleri arasında sürekli olarak gidip geldiği bir teoridir. Bu teoriye göre evren büyük patlama ile genişlemeye başlar. Ancak bir noktada genişleme durur ve evren büzülmeye başlar. Büzülme bir büyük çöküşe yol açar ve ardından yeni bir büyük patlama meydana gelir. Bu süreç sonsuz bir döngü halinde devam eder. Diğer teori ise vakum bozulması. Vakum bozulması, evrenin içinde bulunduğu vakum durumunun daha düşük enerji bir vakum durumu tarafından değiştirilebileceği bir senaryodur. Bu teoride evrenin vakumu metastabil bir durumdadır ve daha düşük enerji bir vakum durumu geçiş yapabilir. Bu geçiş ışık hızında yayılan ve her şeyi yok eden bir baloncuk yaratır. Bu baloncuk evreni silip süpürür ve tamamen yeni, farklı fiziksel yasalarla dolu bir durumu dönüştürür. Bu belki de en ürkütücü senaryolardan biridir. Çünkü aniden, hiçbir uyarı olmadan gerçekleşebilir. Diğer teorimiz ise evrenin ısı ölümü. Bu teoride evrenin sürekli genişlemesiyle birlikte entropinin sürekli artmasına dayanır. Entropi bir sistemdeki düzensizlik ölçüsüdür ve evrendeki toplam entropi sürekli artmaktadır. Bir noktada evren tamamen enerjisiz ve düzensiz bir hale gelir. Tüm yıldızlar, galaksiler ölü halde olur. Hiçbir enerji akışı olmadığı için herhangi bir olay veya hareket durumunda mümkün olmaz. Bu evrenin en sonunda ise tamamen hareketsiz ve ölü bir duruma geleceği anlamına gelir. Son teorimiz ise kara delik çağı. Evrenin geleceği üzerine yapılan projeksiyonlarda kara deliklerin önemli bir rol oynayacağı öngörülür. Yıldızlar söndükçe kara deliklere dönüşürler. Kara delikler ise giderek büyür, sonunda evrendeki tek büyük yapı haline gelirler. Ancak kara delikler de ömrü sınırsız değildir. Hangi radyasyon nedeniyle kara delikler de zamanla buharlaşır. Bu süreç trilyonlarca yıl sürebilir. Ama en sonunda evrende sadece parçacıklar ve radyasyon kalır. Yani sonuç olarak evrenin sonu hakkında çeşitli teoriler var. Her biri kendi içinde ilginç ve ürkütücü. Ancak hangi teorinin doğru olduğu kesin olarak bilmiyoruz. Bilim insanları gözlemler ve teorik çalışmalarla bu konuyu anlamaya çalışıyor. Belki de evrenin sonunu hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Ama bu bilinmezlik
bilimsel araştırmaları ve keşifleri her zaman hep heyecanlı tutuyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.